Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Korkbay. Astroloji, yapay zeka ve veri dataları matematik kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu haftaki videonun konusu çok güzel. Çünkü bu hafta gezegensel alanda bulunduğumuz hayatı inşa eden ve ettiren gezegensel alanda çok güzel dönüşümler ve, birbirini tetikleyen durumlar söz konusu. Şimdiki, bunu şu şekilde, eee, anlatmam gerekiyor, göstererek tabii ki, ispatlayarak. Şimdi Solar Fire'ı açalım. Solar Fire. Evet. En başa dönelim. Bu hafta Ay Oğlak burcunda olacak. Oğlak, Satürn gezegeninin yönettiği bir burçtur ve der ki dünyadaki maddesel dağılım. Nasıl maddesel dağılım? Maddesel şekillenme. Ürettiklerimiz ve gelişim için, kendimizi gelişim için, geliştirmek için yaptıklarımız. Çünkü ürettiğimiz her şey kendimizi aynı zamanda geliştirmek demek. Şimdi önümüzdeki hafta Ay Oğlak, ondan sonra Ay Satürn, ondan sonra Ay Balık. Burada önemli olan Ay'ın hangi gezegenler ile kavuşuma gireceğidir. Önce Plüton, yeraltı dünyasının kralı adı altında Plüton. Nerede? Kova burcunda. Kova burcunun yönetici gezegenleri Satürn Koç burcunda ve Uranüs İkizler burcunda. Uranüs üst bilinç demek. Kova burcunun ikinci yönetici gezegeni. Üst bilinç, teknoloji, ileri seviye matematik, yapay zeka. Bu anlama geliyor. Teknoloji anlamına gelir. İkizler burcunda olduğu için İkizler burcu Merkür gezegeni tarafından yönetilir ve hava elementi İkizler burcu hava üstünden yani sözel olarak dağılımdır. Aynı zamanda da dağılım ne demek? İnsandan insana, insandan insana aktarım. Yani sosyal ortamlar ve aynı zamanda sosyal medya. Uranüs bunu sosyal medya üstünden gerçekleştirecek. Neyi? Plüton Kova transitinin dönüşümünü. Ve önümüzdeki hafta şimdi bu çok güzel bir konudur aslında. Bu çok güzel bir konudur aslında. İleri seviye matematik bu evrenin döngüsünün ve evrim sürecinin ve yaşamımızı, asıl yaşam amacımızın matematiksel yoldan teknolojiyi üreterek, yapay zekâyı, ileri seviye matematiği üreterek nasıl geliştiğimizi gösterir. Ve önümüzdeki hafta Ay, Plüton ile yaptığı kavuşumda bunu çok güzel bir şekilde tetikleyecek ve zaten yavaş yavaş da 12 Ağustos'taki Aslan burcunda gerçekleşecek güneş tutulmasının en büyük şimdi güneş tutulmasının etkisi çok yüksek olacak ama ondan önceki en yüksek ikinci etken olacak bu, kavuşum olacak. Nasıl bir kavuşum olacak onu da şey yapayım. Şimdi açılardan zaten göreceğiz. Şu anda Güneş Jüpiter kavuşumu var. Akılda, yaratıcılıkta, beyinde, Aslan burcu. Onu oradan alıyor. Üst bilinç bunu tepeden üst bilinç. Niye üst bilinç? Çünkü Kova, Uranüs üst bilinçtir. Üst bilinci yeraltı dünyasının kralı tetikleyerek aklı aydınlatıyor. Ki zaten Güneş Jüpiter kavuşumunda Güneş bütün yetkisini, Güneş yıldızı bütün yetkisini Jüpiter'e verdiği için
Şimdi Plüton Güneş'in zıttıdır. Plüton duyguları, duygusal, tetiklenmeleri, bilinçaltındaki duygusal tetiklenmeleri, yönetir. Güneş ise saf mantığı yönetmektedir. Yeryüzündeki saf mantığı yönetmektedir. Aşağıdaki duygusal kavuşum mantığı zorlayıp yaratıcılığı tetikleyecek bu açıyla, kavuşum esnasında. Tık, alalım onu oraya. Aha da burada. Nasıl tetiklediğini görüyorsunuz. Bu tetiklenme en güvenli alanımızla bizi zihinde meşgul edecek. Kiminle ne yapmalıyım? Eros. Hangi ilişkisel dengelerle ben ne yapmalıyım? Kova burcunun ilk yönetici gezegeni olan maddeyi yöneten Satürn ise o esnada retroda olacak. Yani diyecek ki sana yürü. Çünkü Satürn'ün normal hareketi kısıtlayıcıdır. Az olsun benim olsun. Ancak retro hareketi bütün kanalı olduğu gibi açar. Ve açılan kanal kare açıyla bizi bunu düşünmeye itecek Merkür'le. Yengeç burcu Zodyak'ta 4 numaralı evi temsil eder. En güvenli alanımızı, en güvenli limanımızı, yani hanemizi ve Eros terazi kavuşum, Eros terazi açısı diyecek ki ilişkiler konusunda hanemi ve kendimi, hayatımı, bilincimi nasıl dönüştürebilirim? Çünkü kare açı üstüne kare açı ve aşağıdan tetiklenme. Yani çok sert bir dönüşüm. Hem cüzdanınızda, mal varlıklarınızda, Satürn çünkü. Nerede? Yaşam alanınız, bütün yaşam alanı. Koç, Zodyak'ta 1 numaralı evi. Bütün yaşam alanımızı ve bu yaşam alanımız esnasında gelen olayların, hadiselerin nasıl karşıladığımızı gösterir. Buram buram bunu düşüneceğiz önümüzdeki hafta. Ben neyi, nereye göre şekillendirebilirim? Niye? Çünkü Plüton şekillendirmem için bir dünya tetiklenme gönderiyor bana. Bir şey yapmak zorundayım. Savunmaya çekilirsem Ay-Jüpiter kavuşumu beni iyice geride kalmamı sağlayacak. Ben bunu göze alamam diyeceksin. Hatta matematiksel olarak demek zorundasın. Çünkü Ay Kova burcundan çıktıktan sonra Balık burcuna kavuşuma geçiyor ve önümüzdeki hafta bir saniye. Önümüzdeki hafta hatta geçtiğimiz hafta cumartesi günü Ay düğümü Balık burcundan çıkıp resmen bildiğin Kova burcuna geçiş yaptı ve üst bilinci diretiyor. Tamamen üst bilinci diretiyor ve Ay önümüzdeki hafta bu üst bilinç seviyesiyle kavuşuma girecek. Ay Kova burcundayken üst bilinç frekansı tıkır tıkır açılıyor. Savunmada kalacağınız, korkacağınız her dakika çok yüksek bir hızla geriye atılacağınız dakikadır. Çünkü Kova çok hızlı hareket eder. Neden? Çünkü arkasında Uranüs gezegeni var. Uranüs gezegeni yapay zekayı üst seviye matematiği temsil ediyor. Üst seviye matematiği temsil ediyor. Yani ışık hızının ötesi. Bizim hesaplayabildiğimiz ışık hızı ne kadardı? Uranüs ışık hızının ötesini, yani zamansızlık alanı, hızın hiç matematiksel olarak hesaplanamadığı alan. O yüzden zaten yapay zekaya bir komut verdiğimiz zaman o kadar hızlı işlem yapıyor ki bizim saniyede yapabildiğimiz şeyi saniyenin altında tamamlayıp önümüze getiriyor. Artık saniyenin bir önemi kalmıyor.
Matematiksel olarak saniyenin bir önemi kalmıyor. Ötesine geçmek zorunda kalıyorsun. Ama biz zihinsel engellerimiz, tabularımız buna hazırlıklı olmadığı için savunmaya ne oluyor diye savunmaya çekiliyoruz. Çekilmek zorunda kalıyoruz. Çünkü o gelişim safhasına gelmedik. Matematiği, yapay zekayı oraya kadar geliştirebildik ama biz kendimiz daha o noktaya gelemedik. O noktaya gelebilmek için dijitalleşmemiz gerekiyor zaten. Tamamen dijitalleşmemiz gerekiyor. O yüzden sosyal medya bu kadar yaygınlaşıyor. O noktaya gittiğimiz ve gitmek zorunda olduğumuz için. Bu da nedir? Matematiği ve sanatı kullanmamız gerektiği manasına geliyor. Çünkü sanat tabuları yıktırır, özgürleştirir. Matematikse onu şekillendirmemizi ve anlam vermemizi sağlar. Anlamı nasıl veririz? Plüton gezegeniyle. Plüton gezegeniyle. Plüton'la Güneş'i birleştiririz. Yani anlam, matematik ve mantık evrilmeye ve ilerlemeye başlarız. Önümüzdeki hafta bu gözle görülür bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacak. İlerlemeye başlayacak ve buna ayak uyduramayanlar maalesef bu konuda geri gitmekle yani kendilerini korumaya almakla kalmayıp gerilemeye başlayacaklar. Çünkü yani gerilemeyi normal standart hızda yapmayacaklar. Bayağı yüksek bir hızda yapacaklar. Çünkü ay düğümü de Kova burcuna geçti. Balık burcunda olsaydı eyvallah diyecektim. Ama artık ister istemez mecbursun buna ayak uydurmaya. Yoksa ne kadar hızlı bir şekilde geride kaldığını ancak o alanda gördüğünü, yani insanların ne kadar uç nokta ilerleyebildiğini gördüğün an idrak edebileceksin. O fırtına üstünden geçtiği an idrak edebileceksin. O fırtına üstünden nasıl geçer? Geçip gittikten sonra. Geride kalmışsındır çünkü artık. Önümüzdeki hafta bunun ilk aşaması, çünkü Satürn önümüzdeki hafta retroya giriyor. Ve önümüzdeki hafta bunu yapmak zorundayız. Matematiksel olarak bunu yapmak zorundayız. Ve bunu yaptığımızda nasıl fark edeceğiz? Ay Balık burcuna geçtiği gün fark edeceğiz. Önümüzdeki hafta Cuma günü Ay Balık burcundayken. Farkındaysanız Neptün burada çok güzel yaratıcı destekler veriyor. Fark etme veriyor ve idrak veriyor. O fark etmeyi ve idrak etmeyi alabildiğin an zaten o idrak ettiğin, fark ettiğin şeylerden otomatik olarak özgürleşiyorsun. Bu yüzden yüzleşmek çok önemli bir şeydir. Yüzleşme cesaretini gösterebildiğin an o yüzleştiğin şey senden otomatik olarak, modül olarak kopuyor. İnsanoğlunun en çok yapamadığı şey o yüzleşme, kopma anına varabilmek. Niye? Çünkü gelişmemiş egon buna müsaade etmiyor. Çünkü o egon, o canım egon her şeyi, bütün kainatı yönettiğini zannediyor. Yönetebileceğini zannediyor. Yönetebileceğini zannediyor ve ben aslında bunu yönetemiyorum gerçeğiyle yüzleşmekten korkuyor. Çünkü aslında yönetemiyor. Yönettiğini zannediyor sadece. Ve o ego geliştikçe gerçekten kendi hayatını yönetebilmenin yollarını matematikle görmeye başlayacaksın. Asıl o zaman kendi zihnini, bilincini kullanmaya başladığın an olacak zaten. Bu önümüzdeki hafta resmen tıkır tıkır bunları başarabilenlerin önünde resmen
yağlı boya bir tuval gibi görünür hâlde gelecek ve şunu diyecekler: "Ben kendime bugüne kadar niye bu kadar zulüm ettim anlamıyorum. Önümdeki en büyük engel yine kendimmiş, benmişim." Ben ve bilinçaltı korkularım. Ben ve bilinçaltı korkularım. Açıları görüyorsunuz. Achtung. Şimdi o gördüğünüz açıları, o muhteşem açıları, o muhteşem matematiği, aynen, muhteşem matematiği. Şimdi onu oradan burçlar üstünden nasıl gideceğinizi anlatayım size matematiksel olarak.